Kısa kollu tatil gömleğimi giydim, şapkamı taktım. Ankara'dan Fethiye'ye uzanacağız. Hacer Hanım'la evine konuk olacağız. Bu sefer bize tepsi ekmeği yapacak efendim. Buyurun başlayalım. Herkese merhaba. Bugün fırında tepsi ekmeği pişireceğiz. Önce unumuzu ölçelim. Bir bardak un yeterli. Şimdi mayamızı alıyoruz. Bu mayayı dörde bölüyorum. Fazla maya olursa sanki hamur kokuyor gibi oluyor. Fazla kokmasın. Yeterli. Tuzumuzu alıyoruz. 2 tatlı kaşığı toz şekeri alıyoruz. Şimdi ılık suyla yoğurmaya başlıyoruz. Suyumuz ılık. 7 bardak un kullandık. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker attı Hacer Hanım ve üstüne göz kararı da çeyrek bir maya koydu. Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Suyunu da göz kararı ekleyecek. Kıvamı bu sefer diğer ekmek hamurlarından farklı olacak. Ben de bunu çıkartsam iyi olacak. Buğdayımız sarı buğday unundandır. Ne kadar fazla yoğurursak o öyle güzel olur. Arada çok önemli püf noktaları veriyor Hacer Hanım. Bunları da dikkate alın çünkü yılların tecrübesi var bu püf noktalarında. Eskiden elektrikler yokken bu tepsi ekmeğini toprakta kazıp da öyle pişiriyorlardı. Üzerine köz atıyorlardı kapak üzerinde. Şimdi teknoloji sayesinde rahatça pişirebiliyoruz. Evet, teknoloji devreye girdi. Birçok işimiz kolaylaştı. Eskiden bunu toprakta üstüne kapak kapatıp bu kapağın üstüne de köz atarak pişiriliyormuş. Artık fırınlarımız var, elektrikli fırınlar. Fırına atıyorsunuz, pişiriyor efendim. Çok kolay bir tarif. İzleyince siz de göreceksiniz. Biz 7 bardak un kullandık. Siz fırın tepsinizin büyüklüğüne göre az ya da çok ayarlayabilirsiniz. Efendim çok olacak diye endişelenmeyin. Öyle güzel bir şey çıkacak ki ortaya. Muhtemelen niye az yaptım diye hayıflanacaksınız. Hayıflanmak kelimesinin de anlamına internetten bakabilirsiniz. Hamurumuz akışkan bir hamur olacak. Suyu azar azar ilave edelim. Kıvamı bildiğiniz ekmeklerde olduğu gibi kulak memesi kıvamında olmayacak, akışkan olacak. Böyle aldığınız zaman elinizden akıp gidecek efendim hamur. Hamurumuz akışkan olmaya başladı. Böyle. Hamur sert olursa ekmeğimiz de sert olur. Akışkanlığı bu yüzden. Yumuşak olsun diye. Hacer Hanım başta söylediği gibi bu hamuru yoğururken ne kadar çok yoğursanız o kadar güzel, o kadar lezzetli olur, o kadar iyi sonuç alırsınız. Biraz sabırla yoğursanız güzel olacaktır. Hamurumuz olmak üzere. Şimdi elimi biraz daha ıslatıyorum şöyle. Detayları kaçırmayın. Bakın hamurun üstünü de hafif bir suyla kapladı Hacer Hanım. Bu da önemli bence. Hamurumuzu kabartmaya alacağız. Yoğurduğumuz hamuru kabarması için beklemeye alıyoruz ve üzerine örtüyoruz. Aynı yoğurt yapar gibi ekmeğin mayalanmasını beklemek için de ona bir ılık ortam, bir ısı değişikliğini aza indiren bir ortam sağlıyoruz. Önce sofra beziyle sonra da küçük bir battaniye ile sardı efendim Hacer Hanım. Bunu bir süre beklemeye bırakacak. Bakalım ne kadar bu süre. Normalde hamurumuz 2 veya 3 saatte kabarmaktadır. Oda ısısına göre bu süreç değişebilir. Siz ara ara kontrol edin. Yaklaşık 2,5 saat oldu. Beklemeye almış olduğumuz hamuru bakalım. Bir hamurun mayalandığını anlamanın en güzel yolu o hamurda oluşan kabarcıklar efendim. Hatta bazen canlı gibi böyle kabarıp gider. Ben gördüm. Siz de görecek misiniz bakalım. Bakın şurada, tam şurada kabarcık sönüyor. Hamur nefes alıyor efendim. Ok işaretiyle gösterdiğim yerde hamurumuz mükemmel mayalanmış. Artık tepsiye girme zamanı geldi. Ay, çok güzel kabarmış. Şimdi tepsimizi alabiliriz. Kabımızdaki hamuru tepsiye aktarmadan önce dibini yağlıyoruz tepsinin. Ben zeytinyağıyla yağlıyorum. Siz dilerseniz tereyağı, dilerseniz margarin tercih edebilirsiniz. Kenarlarını güzel yağlayalım. Yağlamazsak yapışır ekmek. Zor çıkar sonra. Etrafını yağlıyoruz şöyle. Elimize alalım hamurumuzu.
Sarıyorum. Bakın burada da görebilirsiniz oluşan baloncukları, yaşayan bir organizma gibi oldu artık. Hamur ekmek olacak. Elimizle güzelce yayalım. Aşağı yukarı 1 saat daha böyle beklesin. Tepsiye dökmüş olduğumuz hamurun üzerini tekrar örtüyoruz. 1 saat daha beklemeye alıyoruz. Evet, biraz önce yaptığımız gibi tekrardan hamurumuzu sarıyoruz ve bu sefer 1 saatlik bir beklemeye bırakıyoruz. Hamurumuzu kontrol edelim. Yaklaşık 1 saat 15 dakika oldu. İstediğimiz kıvama gelmiş. Kabarcıkları görüyorsunuz değil mi? Hep bahsettiğim kabarcıklar burada çok daha belirgin vaziyette. Yani hamurumuz mükemmel ötesi bir duruma geldi. Tepsimizi önceden ısıtılmış olan fırına sürüyoruz. 200 derecede olsun. Alt üstü kızarıncaya kadar pişecek. Fırınımız önceden ısıtıldı. Şu anda 200 dereceye getirildi ve altı üstü pişecek şekilde tepsideki ekmeğimiz fırına girdi. Burada zaman vermiyoruz. Üstü kızarana kadar. Ekmeğimizi alalım. Kızarmış. Dinlenmeye alalım. Biraz dinlensin. Burada dondurdum görüntüyü. Şu haliyle bile mükemmel gözüküyor. Zaten ekmeğimiz hazır. Bundan sonrası servis işlemi ama hemen videoyu kapatmayın. Çok önemli bir püf noktası daha var. Yaklaşık 10 dakika bekletmiş olduğumuz ekmeğin kenarlarını şöyle açalım. Çıtır çıtır sesler geliyor. Şimdi başka bir tepsinin üzerine ters kapatalım. Üzerine ıslak bir bezle 5-10 dakika daha bekletelim. Bunun sebebi ekmekle tepsinin daha çabuk ayrılması. İşte size bahsettiğim püf noktası. Bu birçok tarifte işinize yarayacak efendim. Islak bezimizi alıyoruz. Ekmeğimiz nar gibi kızarmış. Gördüğünüz gibi tepsiden de mükemmel bir şekilde hasarsız ayrılmış. Sıcak olarak kesseydik içi hamur olurdu. Şimdi içi daha göz göz olmuş. Çıtır çıtır. Tereyağına yağlayıp yiyelim. Şimdi tereyağına yağlayalım. Yemin ederim ağzım sulandı ha. Allah. İsterseniz arasına peynir de koyabilirsiniz. Bundan sonrası sizin damak zevkinize kalmış efendim. İster peynir koyun, ister reçel koyun, isterseniz çikolatalı fındık kreması koyun, pekmez koyun. Artık dediğim gibi sizin ufkunuza bağlı bir şey, damak zevkinize bağlı bir şey. Ama elimizde mükemmel bir ekmek var. Bunu değerlendirin. Evinizde yapın efendim. Artık ekmeğimizi tüketebiliriz. Herkese afiyet olsun. Hacer Hanım, elinize kolunuza sağlık. Size de zahmet veriyoruz ama yani tarifleriniz kanalımıza renk katıyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben de şapkamı takıp biraz Fethiye manzarası izleyeyim. Şimdi orada olmak vardır. Ama ben Ankara'dayım ve biraz üşüdüm. Ev soğuk çünkü ya. Evde gömlekle geziyorum ha. Neyse, bitti.